filmlere konu olan, eş dost ortamında herkesin dinlendiğini düşünmesini sağlayan, teknolojiyle de yakından ilgilenenlerin aşina olduğu bir kavramdan bahsetmek istiyoruz bugün sizlere. Big Data. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ilerleme sürecinde ve daha da büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bu büyüme, internetin de hayatımıza girmesiyle farklı bir boyut kazandı ve farkında olmadan bizlerin de katkıda bulunduğu bazı alanlar yarattı. Günümüzün insani becerilerini kısmen rafa kaldıracak ve geleceğin bir nevi mimarı olacak olan bu alanlardan biri de Big Data. Yapay zeka videomuzda biraz değinmiştik hatırlarsanız. Bunun gibi videoları daha sık görmek istiyorsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Big Data'nın ne olduğuna. Türkçe karşılığı büyük veri olan Big Data için dünyadaki tüm bilgilerin tek bir yerde toplanması diyebiliriz. Verilerin analiz edilip sınıflandırılmamış, anlamlı ve işlenilebilir hale dönüştürülmüş ve ulaşılabilir hali. 2000 yılında dünyadaki verilerin sadece %20'si dijital ortamdayken 2015 yılı itibariyle bu oran %98 oldu. Yani dünyadaki verilerin %98'i parmaklarımızın ucunda. Hal böyle olunca bu veriler dünyadaki yaşam tarzımızı daha önce görülmemiş bir oranda etkiliyor. Bu verilerin doğru kullanılması ile hem topluma hem de ticari organizasyonlara sağlayacağı fayda şüphesiz. Tabii ki gizlilik ve güvenlik konusunda da yarattığı endişe su götürmez bir gerçek. Ancak nasıl ve nerede kullanıldığına geçmeden önce Big Data'nın bileşenlerini incelemekte fayda var. Volüm yani hacim. Geçtiğimiz 10 yılda veri miktarı 40 kattan fazla bir artış göstermiş ve bu veriler öyle bizim bildiğimiz gigabaytlar falan da değil. Büyük veriler petabyte ya da petrabyte olarak isimlendiriliyor. Haliyle veri depolaması için yapılan harcamalar da artış gösteriyor. Verilerin doğru ve verimli bir şekilde depolanması için gerçekten iyi bir kurgulama gerekiyor. 2. Velocity yani hız. Gün geçtikçe artan teknolojik imkanlar elde edilen veri miktarının yapılacak işlem sayısının ve çeşitliliğinin de aynı şekilde artmasına neden oluyor. Şöyle düşünün, 20 Ocak 2020 itibariyle bir saniye içinde sadece Twitter'da 9000 tweet atılıyor ve YouTube'da 82.316 video izleniyor. Bunlar bir saniye içinde ve sosyal medyanın sadece iki unsurundan ibaret veriler. Veri miktarının hızını hayal edebiliyor musunuz? 3. Variety yani çeşitlilik. Üretilen verilerin çoğunluğu birbirinden farklı formatlara sahip. Telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan, farklı işletim sistemlerinden ya da dillerden gelen veriler birbirinden farklı formatların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sunumlar, görüntüler, videolar, sesler gibi. Gelelim nasıl kullanıldığına. Big Data'daki veriler en sade ve işlenebilir hale geldikten sonra karşılaştırmalar yapılarak birbirleriyle olan ilişkileri inceleniyor. Aralarındaki bağlantılar inceleniyor. Böylece bazı kararların sonuçlarını önceden kestirmek mümkün hale geliyor. Hepimiz bankalar tarafından mutlaka aranmışızdır. İşte o bankaların ekranlarında bizimle ilgili bir kontrol paneli var. Bizim verdiğimiz bilgileri tabii ki biliyorlar. Ev adresimiz, annemizin kızlık soyadı gibi. Ancak bizim başka bir bankadan çektiğimiz kredinin taksidini geciktirip geciktirmediğimizi de biliyorlar. Hatta aynı bankanın internet sitesini ne zaman ziyaret ettiğimizi, kaç dakika kaldığımızı ve neyi aradığımızı bile biliyorlar. Böylece bir sonraki müşteri hizmetlerini arayacağımızda neye ilişkin arayabileceğimizin öngörüsünde bulunabiliyorlar. Bunların hepsinin tek bir tıklamayla önündeki kontrol panelinde görebilir. Ve bunların hepsi hali hazırda kullanılan bilgiler. Tabii ki işi korku senaryosuna dönüştürmenin bir alemi yok. Big Data kullanımının iyi tarafları da var. Mesela diyelim ki çok alakasız bir yerden kredi kartınızda bir alışveriş yaptınız. Ama oraya dair aldığınız bir otobüs bileti veya yaşadığınızı gösteren bir işaret yok. Telefonunuza gelen o mesajı hatırladınız mı? Bu işlemi gerçekleştiren siz değilsiniz, bizimle iletişime geçin mesajı. Evet, Big Data dolandırıcılığı da önleyebiliyor. Yapay zeka videosunda bahsettiğimiz anlık reklamları hatırladınız mı? Herhangi bir ürün aldığımızda ya da o ürüne dair bir araştırma yaptığımızda alışveriş siteleri tarafından muadil reklamların saldırısına uğrarız. Ya da Big Data'nın güzel örneği olan Netflix. Genelde önerilecek olan film ya da dizileri daha önce izlemiş olduğunuz yapımlara göre sıralar. Yani Big Data, biz farkında olsak da olmasak da hayatımızın her yerinde kullanılıyor. Big Data üzerine meslekler, eğitimler var. Teknolojinin artık bizim ile yetişemeyeceğimiz bir hızda ilerlemesi korkunç gibi gözükse de kendimizi geleceğe hazırlamamız mümkün. İnsanlık olarak kendimizi gereksiz bir duruma düşürmemek için kendimize yeni beceriler edinmemiz gerekiyor belki de. Ne dersiniz? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur.
Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.